Selam gençler. Bugün yine ne yapıyoruz? Kruvasanlarımızı yaptık. Instagram'dan takip edenler görmüştür zaten. Kahvelerimizi de yanımıza aldık. Bugün Dresden'de yaşayan Türklerle bir piknik yapacağız. Burada Grosser Garten diye bir büyük bahçe var. Oraya gidiyoruz şimdi. Hava güzel bir hava. Ne soğuk ne sıcak. Şu an herhalde hava 16-17 derece. Rüzgar çok yok. Yani güzel bir hafta sonu. Ben de düşündüm. Şimdi giderken hem video çekeyim, hem muhabbet edelim, hem de size yeni işimden bahsedeyim istedim. Yeni işi nasıl buldum, nasıl aradım, ne iş yapacağım, genel olarak güncellemelerden bahsedelim. Biz kahvelerimizi yanımıza aldık. Sizin de kahveleriniz hazırsa o zaman lafı fazla uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet, şimdi nereden başlayalım? Öncelikle buradaki işimden neden ayrılmak istedim? Neden başka bir iş arayışına girdim? Ondan bahsedelim. Gençler, buradaki işimden aslında memnundum. Yaklaşık 2 yıldan fazladır burada çalışıyorum. İş arkadaşlarım çok iyi. İş ortamım çok iyi. Karışanım, görüşenim yok. Ama şimdi Almanya'da şöyle bir şey var. Yani bu büyük ihtimalle her yer için geçerli ama ülkemizde ne yazık ki sık iş değiştirmek iyi gözle görülmüyor, iyi bakılmıyor. Çalışana güvenilmez gözüyle bakılıyor. Sık iş değiştiren çalışana güvenilmez gözüyle bakılıyor. Ama bu Almanya'da böyle değil. Yani eğer maaşınızı arttırmak istiyorsanız iş değiştirmek zorundasınız. Ve ben de açıkçası birinci amacım Dresden'den artık sıkılmış olmamız. Çünkü tamam, güzel şehir, büyük şehir ama çok fazla imkana sahip değil. Daha doğrusu bizim istediğimiz imkanlara çok fazla sahip değil. Dedik ki biz artık daha büyük bir yere gidelim. Birinci temelim, yani iş değiştirmedeki birinci amacım buydu. Daha büyük bir yere gitmek. Tabii ki beraberinde gelen maaş faktörü de var. Türkiye'de mesela maaşlara zam, ekonomik dengesizlik olduğu için %10, 20, 30, 40, 50 bu yüzdelerde zamlar yapılabiliyor. Ama Almanya'da ekonomi o kadar sallantılı olmadığı için buradaki maaş zamları yıllık bazda %1, %2. Bu da genele vurduğunuzda aylık 50-60 euro gibi bir zam oluyor. Ben de bu yapılan zamlardan çok da memnun değildim açıkçası. Kendi işimde de. Burada maaşınızı yükseltmenin bir diğer yolu da dediğim gibi iş değiştirmek. Ben de hem farklı, daha büyük bir şehre gitmek için, hem maaşımı arttırmak için, hem de pozisyonumu yükseltmek için iş aramaya başladım. Tabii ki buradayken iş aramak, Türkiye'deyken iş aramaktan daha kolay. Neden? Çünkü burada bir garantiniz var. Yani çalışıyorsunuz zaten. Bir yandan çalışırken bir yandan iş bakmak sizin elinizi kuvvetlendiriyor ve yaptığınız görüşmelerde çok fazla imkanınız oluyor. Yani kendi isteklerinizi diretmek için kendi istediğinizi alana kadar mülakata girebiliyorsunuz. Firmalarla görüşebiliyorsunuz. O yüzden benim iş arama sürecim yaklaşık 3-4 ay sürdü. Bu 3-4 ay içerisinde herhalde bir 50-60 tane mülakata girmişimdir. Bu mülakatların 3 tanesi teklifle sonuçlandı. Yani bana bir teklif verdiler ama şartlar uymadı. Teklif bana düşük geldi. İşte şirketin bulunduğu konum benim çok hoşuma gitmedi gibi faktörler var. Yani sonuç olarak dediğim gibi burada çalışırken bir geliriniz, sürekli geliriniz olduğu için şartlarınızı daha fazla zorlayabiliyorsunuz mülakatlarda. Ben de onu yaptım ve sonunda bir tane teklif mantıklı geldi. Maddi olarak ve pozisyon olarak. Ama tabii ki burada o birinci kriterimiz olan daha büyük bir yere gitme, daha büyük bir yere taşınma kriterini çok fazla tutturamadık. Yeni şirketin konumu Stuttgart'ta ve Stuttgart ortalama Dresden kadar bir yer. Tabii ki bulunduğu bölge, eyalet açısından baktığımızda Baden-Württemberg eyaleti endüstrinin daha gelişmiş olduğu bir eyalet. İmkanların daha fazla olduğu bir eyalet. Benim alanımda özellikle medikal sektörde daha gelişmiş bir eyalet. O yüzden eyalet bazında baktığımda tabii ki pozisyona da baktığımda ve maaşa da baktığımda dedim ki denenebilir. Bundan sonraki konumumuz Dresden'den sonra Stuttgart ve çevresindeki yerler olacak. İş bulduğum şirket Stuttgart'a 60 kilometre uzaklıkta. Araçla 40 dakika ama toplu taşımayla Stuttgart'tan tek yön 2,5 saat gitmeniz gerekiyor. Yani büyük ihtimalle başlangıçta şirketin konumunda, yani o küçük şehirde, köy gibi bir şehirde yaşayacağız. Herhalde bir 6 ay, 1 sene içerisinde de Stuttgart'a taşınmış oluruz. Yani 2 kademeli bir taşınma sürecimiz olacak. Bu süreçte ev aramayla uğraşacağız. Taşınma masraflarını size 2 kere gösterme fırsatım olacak. O yüzden kanala şimdi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki gelecek videolardan hemen haberiniz olsun. Bunun dışında pozisyona baktığımızda yeni şirketteki pozisyonum daha üst seviye bir pozisyon. Yani artık engineer olarak değil,
Principal Engineer olarak Senior'ın da üstü, Manager'ın altı bir pozisyon olacağı için bu beni aslında kariyer hedefi olarak memnun etti. Yine medikal firmada kalite alanında devam edeceğim. Yabancı olmadığım bir iş. Kendimi daha fazla geliştirme fırsatım olacak. O yüzden bu iş mantıklı geldi ve kabul ettim. Şimdi bu işi nereden aradım? Arkadaşlar benim İş arama süreçlerim tamamen LinkedIn üzerinden oldu. LinkedIn üzerinden bütün başvurularımı yaptım, insanlarla iletişime geçtim ve çok garip bir şekilde beni buraya getiren işi bulmam da aynı bu şekilde oldu. Bir gün bir headhunter yazdı bana ve dedi ki şöyle bir pozisyonumuz var, ilgilenir misin? Ben dedim ki ilgilenirim, detayları öğrenelim. Bütün süreç toplamda 2 mülakat artı 1 headhunter mülakatı. 3 diyebiliriz buna. 3 mülakat yaklaşık 3-4 hafta gibi bir süreçte tamamlandı. Yani benim o LinkedIn üzerinden mesajı almamla kontratın elime geçmesi ve imzayı atmam yaklaşık 3-4 hafta gibi bir süre sürdü. Arada 2 tane şirket mülakatı geçirdim. Bu mülakatlarda yereldeki firmayla hiç iletişimim olmadı. Çünkü şirket Amerikan şirketi. Almanya'da da bir üretim tesisleri var. Ben Amerika'daki yöneticilerle iletişime geçtim. Onlar benim mülakatımı yaptı ve Almanca gerektirmeyen bir iş. Bütün mülakat süreçleri İngilizce olarak devam etti. Yani demem o ki Almanya'da Almanca bilmeden iş bulabilirsiniz ve bulduğunuz işler de sizi maddi olarak, manevi olarak memnun edebilir. Daha sonrasında kontratı imzaladıktan sonra burada hala hazırda çalıştığım şirketime bildirdim. Dedim ki ben bir fırsat buldum. Bunun kariyerim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Onlar da mutlu olacaksan o öyle devam et dediler. Oradan devam et dediler. Yolun açık olsun dediler. Ben de istifamı verdim. Almanya'da notice period, Türkçesi neydi? İhbar süresi benim şirketimde en azından benim imzaladığım ilk kontratta 3 ay olarak yazıyordu. O yüzden şu an ihbar süremi çalışıyorum. 3 aylık süre içerisindeyim. 3 aylık sürede Temmuz'un sonunda bitecek. 1 Ağustos itibariyle Almanya'nın bir başka eyaletinde, başka bir şehrinde yaşamaya başlayacağız, çalışmaya başlayacağız. Tabii bu süreçte bazı kağıt kürek döküman işlerini yapmam gerekiyor. Bunun dışında ev bulmamız gerekiyor. Taşıma süreçlerini ayarlamamız gerekiyor. Bir yandan hala yeni evli olduğumuz için Anna'nın kağıt kürek işlerini halletmemiz gerekiyor. Yani önümüzde zorlu bir süreç var. Koşturmacalı bir süreç var. Ama tabii ki bu sürecin kendisi böyle. Buna şikayet edemeyiz. O yüzden hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Size de elimden geldiğince bu süreçleri göstermeye çalışacağım. Eğer beni Instagram'dan da takip ederseniz oradan da paylaşımlarımı görebilirsiniz. Çünkü her zaman yaptığım şeyleri YouTube'da paylaşamıyorum. Her zaman yanımda kamera olmuyor. Size YouTube'da böyle güncellemeleri uzun bir şekilde paylaşıyorum. Gözlemlerimi, izlenimlerimi uzun bir şekilde paylaşıyorum. Ama Instagram'da daha anlık paylaşımlar yapabiliyorum. O yüzden oradan da takip ederseniz sevinirim. Bunun dışında arkadaşlar süreçte iş arama sürecinde yaşadığım en büyük problemlerden birisi. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Eğer aranızda Almanya'da olup da iş değiştirmek isteyen varsa belki onlara faydalı olur. Mülakat süreçlerinde Almanca dil talebinde bulunan firmalar bazen ilanlarında bunu yazmıyorlar. Veya bazen yazsalar da zorunlu olarak Almanca istediklerini belirtmiyorlar. Bunu ancak mülakata girdiğimde öğrenebiliyorum. Dil benim için burada hala bir problem olmaya devam ediyor. Onun dışında mülakatlarda zaten mülakata nasıl hazırlanılır videosu çekmiştim. Aynı size anlattığım şekillerde hazırlandım. ChatGPT ile hazırlandım. En büyük bu süreçte destekçim ChatGPT oldu. Her konuda bir büyüğe danışmak lazım. Biz de ona danıştık. Dediğim gibi dil gerçekten yaşadığım en büyük problemlerden biri oldu. Bunun dışında çok fazla saçma sapan küçük firmalar var. Ve bu küçük firmalar saçma sapan taleplerde bulunabiliyorlar. Mesela bunlardan birisi adam diyor ki haftanın 5 günü ofise geleceksin. Tamam. Hibrit çalışma yok. Tamam. Evden çalışamazsın. Tamam. Benim işim olduğunda dışarıda sonuçta ben Alman olmadığım için devlet dairesinde herhangi başka bir yerde işim olabiliyor. O günlerde de izin alırsın. Abi ben niye izin alayım ki? Evden çalışma ihtimali ver bana, imkanı ver bana. Bir saat gideyim işimi halledip geleyim. Veya bunun dışında aracı firmalar var. Yani sizi işe alıyor ve sizi başka bir firmaya çalışan olarak kiralıyor. O aracı firmalarda şartlar bazen ağır olabiliyor. Yani o şirketin çalışanı olmadığınız için en ufak bir şikayette birisi sizi beğenmezse veya gıcık giderse sizi şikayet edebilir ve sürekli diken üstünde olursunuz. Bu tarz firmalara da dikkat etmeniz gerekir. Bunun dışında tatil günleri
tatil günlerine dikkat etmeniz gerekir. Çünkü genelde firmalar Almanya'da 25 ile 30 iş günü arasında verirler. Yasal olarak zaten minimum yanlış hatırlamıyorsam 24'tü. Ama bazı firmalar 20 gün izin vereceklerini söylediler. Bu da bana uymuyor. Sonuçta ben standartlarımı neden düşüreyim ki? Bazı firmalar şimdiki kazandığım paradan daha az tekliflerde bulundu. Sebep olarak da Almanca bilmememi gösterdi. Yani bu gibi şeyler sürekli dikkat edip iyi değerlendirmeniz gereken şeyler. İş bulduktan sonra imza sürecinde yaşadığım bir diğer konuda normalde burada Almanya'da 2 yılını, yani bir şirket sana sponsor olup seni getirdiyse o şirketle en az 2 yıl çalıştıktan sonra yabancılar şubesine herhangi bir bildirimde yapmadan iş değiştirebilirsin. Benim 2 yılımı kağıt üzerinde resmi olarak doldurmama 10 gün kalmıştı ve ona rağmen ne olur ne olmaz diye şuraya bakın gençler, çok güzel. Hemen bir mola görüyorsunuz. Şöyle size etrafı göstereyim. Yeşilin güzelliği. Öyle bir parktayız. Burada yeşil harbiden çok güzel görünüyor. Neyse, konumuza devam edelim. Ne diyorduk? Yabancılar şubeye bildirmem gerekiyordu. Ya dedim ne olur ne olmaz, hani 10 gün belki sıkıntı olur. Bildirdim. Bu sefer benden ekstra kağıt kürek istediler falan. Bu sefer onları bekleme sürecine girdik. Ama Allah'tan süreçler hızlı ilerledi. Yani hızlıdan kastım şu. Tabii ki mail attığımda anında bir yanıt almadım ve ertesi gün bir yanıt almadım. Mail attığımda bir hafta sonrasına yanıt verdiler. Bir daha mail atmam gerekti. Yani onların yazdığı şeye yanıt vermem gerekti. Bu sefer onu da 2 hafta sonrasına yanıtladılar falan filan. Ortalama bir 3 haftadır, 4 haftadır bekleme süresi çok zorluyor. Yani buradaki o bürokrasinin ağır ilerlemesi zorlayıcı bir faktör. Bunun dışında tabii ki kontratı imzaladıktan sonra hemen ev bakmaya başladım. Ev bakarken gideceğimiz bölge küçük bir yer olduğu için ev ihtimali de az. Bulduklarımız uzaktan online evi göstermeye bazen sıcak yanaşmayabiliyor. Veya telefonla aradığınızda, İngilizce konuştuğunuzda ev verildi falan diye sizi geçiştiriyorlar. Ama halbuki ilan hala açık. Yani bu tarz olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Onun dışında dün yine garip bir olay yaşadım. Bir tane ev ilanı vardı ve ev ilanının altına yazmışlar. Engelsiz erişime uygun olduğu için yaşlılar ve engeli olan bireyler için uygun bir evdir diye. Ben de dedim ki hani sonuçta illa bu insanları arıyoruz, evi bu insanlara kiraya vereceğiz gibi bir madde yazmadığı için yazayım, şansımı deneyeyim dedim. Eve yazdım. İşte ben İlker Kılıç bilmem ne. Adam bana cevap verdi, mail attı. Dedi ki ilanda da okuduğunuz üzere evi sadece bu gruptaki insanlara kiralıyoruz. Sizin böyle bir engeliniz var mı? Eğer yoksa bu başvurunuz çok anlamsız gibisinden bir şey yazdı. Yani hani üstü kapalı bir aşağılama. Ben çok sinirlendim ve dedim ki sizin bu yaptığınız ciddi bir ayrımcılık. Bu ayrımcılığı kendi ilanınızda doğru düzgün bilgi vermeyerek, istediğiniz kriterdeki insanları düzgünce belirtmeyerek siz oluşturuyorsunuz. Ayrıca yazdığınız bu yazıda da, attığınız bu mailde de küçük düşürücü ifadeler kullanıyorsunuz. Aklınız sıra ırkçılık yapıyorsunuz. Sonuçta ismim soy ismim yabancı olmadığı için, daha doğrusu size yabancı olduğu için bu ırkçılığı yapmanız hiç hoş değil gibisinden sert bir cevap yazdım. Daha sonrasında adam özür diledi. İşte böyle demek istemedim, yanlış anlamış olabilirsiniz falan filan. Ve ben aynı tonda, aynı sertlikte devam ettim. Sizin niyetinizi ben anlayamam. Sizin bana yönelttiğiniz herhangi bir engeliniz var mı sorusunda paylaştığınız ilandan böyle bir şey anlaşılmadığı için ben de başvurmak istedim. Paylaştığınız ilanı düzeltin o zaman gibisinden sert konuşmaya devam ettim ve dedim ki bundan sonrasında sizin vereceğiniz kararı ben geçerli saymıyorum. Ev sahibinin bu kararı vermesini istiyorum. Lütfen ev sahibiyle iletişime geçin. Evi görüp göremeyeceğimi ona sorun dedim. Ve adam ev sahibiyle görüştü. Yani demem o ki arkadaşlar, burada ev arama süreçlerinde bu tarz garip olaylar, saçma sapan olaylar yaşayabilirsiniz. Ama kendinizi ezdirmeyin. Hakkınızı savunun. Bu hakkınızı savunma işini yaparken de haklıyken haksız konuma
düşecek sözler kullanmayın. Mümkün olduğunca yasaları bilin ve ona göre hareket edin. Yasaları bildiğiniz sürece, profesyonel bir yazma dili kullandığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Yani genel olarak süreç bu şekilde. Zaten başka gelişmeler olursa da dediğim gibi Instagram'da paylaşıyor olacağım. Eğer sizin de bu süreçle ilgili, bu anlattıklarımla ilgili bir sorunuz varsa veya yaşamış olduğunuz bir hikayeniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında videoyu faydalı bulduysanız beğeni atmayı unutmayın. Bugünlük videoyu fazla uzatmadan burada kapatalım. Zaten piknik yapacağımız yere de geldik. Birazdan arkadaşlarımızla buluşup güzel bir vakit geçireceğiz. Size de güzel bir hafta sonu diliyorum. Veya artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız haftaya belki de daha kısa sürede görüşmek üzere. Bye bye.